Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yine yeni bir örnek, yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle değer verip kanalımı takibe alan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün ne yapacağız? Yine çok harika bir şiş örgüsü yapacağız. Özellikle çeyizlik yeleklerde de çalışabileceğiniz çok şık bir model olacak. Örneğimin bir tane deseni için toplam 4 tane ilmek atıyoruz. 4'ün katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna sadece kenar ilmekleri ekliyoruz. Bu şekilde modelimizin sayısını oluşturuyoruz. Ben de sizlerle birlikte 3 desen çalışacağım için toplam 14 tane ilmek attım şişime. Öncelikle lastik uygulamasına başlamadan önce şöyle modeli sizlere göstermek istiyorum. Eğer ki bu modeli benim gibi böyle, lastiksiz başlayacaksanız, birinci sırayı tersinden kurarak başlayabilirsiniz ama oldu da ben bu modele lastik kuracağım, özellikle örneğin üzerine kurulan lastiği yapacağım diyorsanız onu da sizlere göstereceğim. Ön tarafta da böyle bir, ön pat çalışması yaptım ve örneğimizi uyguladım. Şimdi gelelim örneğin kurulumuna. Eğer lastik olarak çalışacaksanız bu modeli kenar ilmeğimizden sonra bir tane ters olarak başlıyoruz örneğe. Yani kenar ilmeği ile birlikte 2 ilmek sayabilirsiniz ama bir tersle başlıyorsunuz. Daha sonra devam ediyoruz. 2 düz, 2 ters. Lastiğimiz bu şekilde kurulacak. 2 düz, 2 ters. Başta bir tersle başlıyoruz kenar ilmeğimizden sonra. Daha sonra 2 düz 2 ters şeklinde bir çift lastik kurabilirsiniz. Yine 2 düz, en sona geldiğimde yine bir tersle bitiyor ve kenar ilmeğimi de örüp bu kurulumla bir lastik çalışması yapabilirsiniz. Lastiksiz ya da farklı bir lastik kurdunuz diyelim. Buradaki kuruluma dikkat etmeyin. Şimdi döneceğimiz ters tarafındaki birinci kurulum sırasını yaptığınız lastiğin üzerine başlayarak oluşturun. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmekten kuruluyordu örneğimiz. Birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yanına 2 adet ters örüyorum. Ve tekrar bir düz. Yani 4 ilmekli bir tane modelimin kurulumu bu şekilde oluyor ilk bölümde. Bir düz, 2 ters, bir düz. Sıra sonuna kadar tekrarlayalım. İkinci desenime geliyorum. Yine bir düz, 2 ters ve bir düz. Üçüncü desenime geçiyorum. Yine bir düz, 2 ters ve bir düz. Tersindeki birinci kurulum sıramızı bu şekilde yapıyoruz. İstediğiniz bir lastiğin üzerine bu kurulumla başlıyorsunuz. İkinci sıra ön yüze dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi artık burada ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir ters, 2 düz, 2 ters. Nasıl görüyorsak ikinci sıramızda ön yüzde ilmekleri bu şekilde örüyoruz. 2 düz, 2 ters, 2 düz, bir ters ve kenar ilmeğim. Böylelikle ikinci sıramı ön yüzden tamamlıyorum. Şimdi tersine 3. sıraya döndüğümüzde hiç tekrar etmeyelim. Yine ilmekleri gördüğüm gibi çalışıp ön yüzdeki örneğimin 4. kurulum sırasına dönüyorum. Buraya kadar bizim ön yüzdeki 4. sıramızı çalıştık. İlmekleri gördüğümüz gibi ördük. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Şimdi bu bir tersten sonra görülen 2 tane düz ilmeğimiz var. Bu 2 adet düz ilmeğin tam orta bölümünü buluyorsunuz. Saydığınızda şöyle 3. boşluğu bulun arkadaşlar. Aradan uzatılmış bir ilmek alın. Daha sonra bu ilmekten sonra 2 düzümüzü örüyoruz. Yine az önce uzatılmış ilmek aldığım bölüme geldiğimde tekrardan batıyorum.
Bir tane daha uzatılmış ilmek alıyorum. Eğer kısa kalırsa şöyle elinizle biraz uzatabilirsiniz. Daha sonra bu ilmek kaymasın diye parmağımla tutuyorum ve 2 adet tersimi gördüğüm gibi örüyorum. Yine şöyle rahatça bakalım. Bakın 2 ilmek arasını araladığınızda sayın, bakın 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa battım. Bir tane ilmek aldım. 2 adet düzümü ördüm ve tekrar aynı noktaya bir kez daha battım. Yeniden uzatılmış bir ilmek alıyorum. Elimle onu tutuyorum kaymasın diye. 2 adet tersimi örüyorum. Bir kez daha tekrarlayacağız üçüncü desenimiz için. Hafif araladığınızda şöyle üçüncü boşluğu buluyoruz. İlmeği uzatıyoruz. Tekrar 2 adet düz örüp aynı noktaya bir kez daha batıyorum. İlmeğimi aldım. Elimle onu tutuyorum çünkü buradaki çıkan ilmek biraz kayıyor. Daha sonra bir ters ve kenar ilmeğimizi örüp ön yüzdeki 4. sıramızı bitiriyoruz. Tersine 5. sırama dönüyorum. Kenar ilmeğimden sonra görüldüğü gibi bir tane düzümü örüyorum ve hemen yanında uzatılarak aldığım ilmeğim var. Bunu örmeden sağ şişime alıp ilmekleri gördüğüm gibi çalışacağım. 2 ilmek düz. Hemen burada çıkartılmış ilmeğim var. Örmeden aldım. 2 ilmek düz. Yine örmeden aldım. 2 ilmek ters. Örmeden aldım. 2 ilmek düz. Çıkarttığımız ilmekleri bu sırada tersinde örmüyoruz. Örmeden sağ şişime aldım. 2 ilmek ters. Örmeden sağ şişimi alıp bir tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimle birlikte tersindeki 5. sıramı bitiriyorum. 6. sıra ön yüze geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada tüm ilmeklerimizi düz olarak çalışacağız. Şimdi bir tane tersim ve çıkartılan ilmeğim var. Bunların ikisini birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Daha sonra ortadaki 2 tane düzümü örüyorum ve yeniden çıkartılan ilmeğe geliyorum. Buradaki çıkartılan ilmekle de ilk ters ilmeğimi birlikte sola keseceğim. Burada ilmeğin yönüne dikkat edin. Eğer yamuksa çevirebilirsiniz. Bu ilmeği örüp bunu da üzerinden boşluğa bırakıp 4 ilmekli bir desenimi bitiriyorum. İkinci desene geçiyorum. Bakın bir ters ve çıkartılan ilmek. İkisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Burada ilmeğiniz yamuksa düzeltin. Daha sonra 2 düz örüyorum ve bu ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Hemen arkasındaki tersi örüyorum. Bunu da üzerinden boşluğa bırakıyorum. İkinci desenimi de bitiriyorum. Yine bir ters ve çıkartılan ilmek. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Sağ kesim yapar gibi. Ortadaki 2 düzümü örüyorum. Yine çıkartılan ilmeğin yönünü çeviriyorum. Hemen arkasındaki ters ilmekle beraber onları da sola doğru kesim şeklinde yapıyoruz böyle. Ve 3. desenimizi de bitiriyoruz. Böylelikle örneğimin ilk bölümünü tamamlamış oluyorum. 7. sırada 1. sıradaki gibi aynı tekniği yapacağız ama yerlerini değiştirerek yapacağız. Şimdi burada kenar ilmeğimden sonra 4 adet ilmeğimizi nasıl öreceğiz? Yani bir desenimizi. 1 adet ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. Tam zıttını yapıyoruz yani. Ve tekrar bir ters. Sıra boyu böyle yapacağız. Bir ters, 2 düz, bir ters şeklinde devam edeceğiz. En başta bir tersiniz varsa devamında 2 düz, 2 ters olarak gidebilirsiniz. Şöyle 2 düz, 2 ters. Başlarken bir tersle başlıyorsunuz. 3. desene başladık. 2 düz ve en son bitirirken yine bir tersle modelimiz bitiyor. 7. sıra tersine çalışıp 8. sıra ön yüze dönüyorum. Burada ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim.
bir ilmek düz, 2 ilmek ters, bir ilmek düz. Tekrar bir düz, 2 ters, bir düz. Üçüncü desene geçtim. Bir düz, 2 ters ve bir düz. Böylelikle 8. sıramızda tamamlıyoruz ön yüzden. 9. sıra tersine döndüğümde yine ilmekleri gördüğüm gibi aynı 7. sıradaki gibi çalışacağım. Bir tersle başlayıp 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters şeklinde devam edip bir tersle bitiriyoruz ve 9. sırayı tersinden ördükten sonra 10. sıramıza geliyoruz. Ön yüzdeki bu sırada yine ilmek çıkartacağız. Burada yarım ilmeğim var. Öncelikle bir düzümü örüyorum. Daha sonra bir düzümden sonra 3 ilmek aşağı boşluğa iniyoruz. Bakın 1, 2 ve 3. Şimdi bu yarım desenimizde özellikle kapattığımız bölüme bakarak tam şu noktadan bu noktaya batıyoruz. Yani hemen yan tarafına değil bir arka kısmına doğru gelip buradan ilmeğimizi alıyoruz. Aslında alt desende biten kulakçığın tam tepe kısmından almış oluyoruz. 2 adet tersimi ördükten sonra yeniden 2 düzün arasına geliyoruz. 2 düzün arasına baktığınızda yine 3 tane boşluğu saydığınızda tam da bir alt deseni çıkarttığımız ilmeğin boşluğuna denk geliyor. Aynı noktaya batıyorum ve ilmeğimi alıyorum. Tekrar 2 düz örüyorum. Bir kez daha aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha uzatılmış ilmek alıyorum. Sağında ve solunda birer ilmeklerimiz çıkmış oldu. Yine araya 2 ters örelim. Bir kez daha bakalım. Bakın 3. boşluğu saydığınızda 1, 2, 3 tam da bir alt desenin bağladığımız noktasına denk geliyor. Görüyor musunuz? Bakın şuradaki ilmeklerin bağlandığı nokta. Buradan ilmeği aldık. 2 düzümüzü ördük. Tekrar aynı noktaya batıp bir ilmek daha aldık. Devam ediyorum. Yine 2 adet ters örüyorum ve son yarım desenime geliyorum. Yine öncelikle ilmeğimizi alacağız. 3. boşluğuna bakıyorum. Tam burası ama ne yapıyorduk? Bu kulakçığın bitiş noktası yani dış kısımdan alıyorum. Ve daha sonra bir düzümü örüp sıramı tamamlıyorum. 11. sıra tersine dönüyorum. Yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir ters çıkartılan ilmekleri örmeden alacağız. 2 düz örmeden aldım. 2 ters çıkartılan ilmeğim örmeden aldım. 2 düz çıkartılan ilmek geliyor sırada hemen sırasıyla örmeden aldım. 2 ters örmeden aldım. 2 düz örmeden aldım ve en son bir ters kenar ilmeğimi de örüp tersindeki sıramı tamamlayıp ön yüze 12. sıraya geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmeğimiz var. Bunu bir düz olarak ördük. Şimdi burada çıkartılan ilmek ve ilk ters ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Sol kesim yapar gibi bunu üzerinden atıyorum. Yine bir terste çıkartılan ilmeğim var. Bunların ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum ve 2 düzümü örüyorum. Yeniden başlıyoruz. Bakın ilmeğin yönünü çeviriyorum. Sıradakini örüp bunu üzerinden boşluğa bıraktım. Ve görüntümüz bakın bu şekilde oluyor. Daha sonra bir tersle çıkartılan ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum. 2 tane düz örüyorum. Son kez tekrarlıyoruz. İlmeğin yönünü çevirdim. Arkadaki ters ilmeği düz örüp üzerinden boşluğa bıraktım. Ve bir tersle son kalan ilmeğimin ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir düzümü örüp kenar ilmeğimle birlikte ön yüzdeki örneğimizin son sırasını çalışmış oluyoruz. Buradan itibaren tekrardan modelimizin
tersine döndüğünüzde yine birinci kurulum sırasını yapmaya başlıyoruz. Ortaya da bu güzelliğimiz çıkıyor arkadaşlar. 12 sıranın tekrar şeklinde oluşan modelimiz. Kenar ilmeğimden sonra birinci sırada tekrarımı yapıyorum. Bir düz, 2 ters ve bir düz. Yani 4 ilmeği baz alarak bunu anlatıyorum ama buradan sonra bir tersi başladıktan sonra 2 düz 2 ters olarak gidebilirsiniz ama siz önemli olan 4 ilmekten kurulan modelimizin nasıl oluştuğunu görmek. Bir düz, 2 ters, bir düz olarak bitirip yeniden birinci sıramızı tekrar etmiş oluyoruz. Herkesin yapabileceği kolaylıkta bir model. Özellikle acemi arkadaşlarım için püf noktası şöyle olabilir. Sola çektiğimiz yani ikinciye aldığımız ilmeği parmağınızla tutmayı unutmayın. Çünkü orada haroşayı örerken ilmek kendini biraz topluyor ve sağ tarafa doğru ilk çıkarttığımıza göre bir tık kısa oluyor. Tek püf noktası bu olabilir acemi arkadaşlarım için. Ayrıca sayı soracak olan arkadaşlarım için de tavsiyem mutlaka her parçayı küçücük bir model olarak çıkartın. Daha sonra bunu şişten çıkartıp o parçanın kaç santim olduğunu ölçün. Karşı taraftaki yapacağınız kişinin de beden ölçüsünü aldığınızda santim ölçüsü olarak nokta atışı sayınızı bulursunuz. Kimseye de sormadan bu şekilde en sağlıklı bir sayıyla modelinizi yapmaya başlarsınız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.